Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir gün dilerim. Öncelikle sesim için kusura bakmayın, biraz dün akşam şifayı kapmışız gene. O yüzden de bugün videolar biraz gecikti. Ancak merkez bankalarının faiz kararına giderken de video çekmeden geçmek istemedim bugünü. Şimdi hemen hızlıca bir emtia ile başlayalım. Gümüşte oldukça sert satışlar görüyoruz. Burada bakın şu salınımlarda oluşan bir destek bölgesi vardı. 23.16, 23.11 bölgesi. Buraya doğru satışlar sertleşti. Şimdi bunun altına geçtiğimiz günlerde bir inmiştik fakat sonrasında bakın tekrar çok sert alımlarla karşılaştık. Eğer burada benzer bir dönüş görmez isek yarın akşama kadar burada satışların derinleşme ihtimali güçlü olacak. Bu da bana aslında Fed'in bu faiz karar sürecini satarak karşılarlarsa Powell'ın konuşmalarıyla birlikte hani negatif söylemler satıldı, gerçekleşmeler alındı gibi bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ben şuna bakacağım. Bu satışlar öncelikle bir 22.50'lere kadar devam ediyor mu bugün ve yarın? Eğer yarın Powell konuşmasına kadar bu 22.50'nin altında hareketler görecek olursam da saat 10.30'da konuşma olacak. Saat 10.30 gibi de burada bir fitil atıp buradaki 22 dolar desteğini çalıştırıp ondan sonra çok sert alımlarla da karşılaşabiliriz. Çünkü nedir? Beklentiler satıldı, gerçekleşmeler alındı gibi bir durum oluşabilir burada. Ancak tabii saat 10.30'da olduğu için bu uzun vadeli yatırımcı için çok fazla bir işe yaramayacak. Çünkü akşam vakti yapacağınız alımda alım satım farkları çok yüksek olacağı için sabaha beklemeniz gene gerekecek. Ama Forex yatırımcısı için de burada güzel bir fırsat oluşabilir. Eğer 22 dolara kadar bir sarkma söz konusu olursa. Tabii şimdi bir de haftalık grafiklerden bakalım. Haftalık grafiklere döndüğümüz zaman da gene 22, 25, 21, 85 bölgesinde bir desteğimiz var. Bu aynı zamanda Fibonacci %38.2 düzeltme seviyesinin de geçtiği bir bölge. Dolayısıyla şu son yükselişin ufak bir düzeltmesini yarın yapıp tekrar piyasanın yükselişe dönme ihtimali olabilir. Ancak burada şunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Bakın şu birinci dalga yükselişimizi yaptık şu an. Elliott dalga teorisine göre bakacak olursak da bu birinci dalga yükselişleri genelde güçsüz yükselişlerdir. Çünkü bir önceki süreçte sert satışların geldiği ve yatırımcısını bezdirdiği bir süreç sonrasında bu birinci dalganın güçsüz bir dalga olacağı, dolayısıyla bunun düzeltmesinin de %61.8 seviyesine kadar sarkmasının bekleneceği söylenir. Bu da 20 dolar 33 sente kadar burada bir satış gelme ihtimali olduğunu da unutmayalım. Sonrasında da güçlü bir üçüncü dalga başlatacaktır. Eğer bu %61.8 seviyesi kırılmaz ise gümüşün çıkartma maliyetinin de 22 dolar civarları olduğunu düşünürsek ben bu kadar bir satışın gelebileceğini dahi düşünmüyorum. Buradaki olası düzeltme %50 seviyesi de 21 dolardan geçiyor. 22-21 dolar aralığından bir destek bulup geri dönme ihtimalini daha güçlü görüyorum. Ancak 20-33 riskini de unutmamamız gerekiyor. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında da satışların artık derinleşmeye başladığını görüyoruz. 1919 desteği öncelikle kırıldı. Sonrasında 1911 var demiştik. Bakın buradan bir tepki almaya çalıştı fakat çok zayıf kalınca bu desteğini de şu an için kırmış durumda. Kama formasyonunun başladığı bölge önemli olacak demiştik. Bugün içinde aşağıda 1901-1896 destek bölgesini takip edeceğiz. Burada da gene FED kararının satılarak geçildiği, açıklamalar geldikten sonra da gene alıma dönülebileceği bir süreci takip edebiliriz. Bunu gene dönüp bir haftalık grafiklerinden de bakalım istiyorum. Burada da bakın bu kırılımın bir fake kırılım olabileceğini hep konuşmuştuk. Şu an tekrar buradan satışlarla karşılaşıyoruz. Burada ilk destek bölgemiz şu pembe alanın 1881'den geçiyor desteği. Bunun altına inecek mi? Bu çok kritik olacak. Eğer bunun altında kapanışlar görecek olursak burada da 1833-1812'ye doğru bir düzeltme süreci yaşanabilir. Bu da gene Fibonacci %38.2 seviyesinin geçtiği bir bölge.
bölge. Ya burada satışlar bunun da altında daha dar bir alandan bakmak istiyorum. 1786-1771'e kadar devam da edebilir. Bu da şu son yükselişin %50 düzeltmesini yaptı dediğimiz bölge. Riskli göreceğimiz bölge ise 1735-1717, ancak ben buralara kadar sarkmanın olacağını düşünmüyorum. Ya kısacası yarın akşam yapılacak açıklamalar sonrası eğer satışlar derinleşmeye devam ederse bu haftalık grafiklerdeki hedeflerimize doğru düşüşler görürüz. Ancak açıklamalara kadar satışlar devam edip açıklama sonrasında da bir yükseliş görüyorsak dar bir alanda düzeltme yapıp tekrar yükselişe geçtiğimizi de söyleyebiliriz. Dolayısıyla her iki yöne de ihtimaller yüksek. O nedenle de özellikle traderların çok dikkat etmesi gerektiği bir süreçten geçeceğiz. O saatlerde hareketler de çok sert olacak. Stoplarınızı yakına çekerseniz eğer stop olma ihtimaliniz çok yüksek olacak bir kere. O nedenle çarşamba ve perşembe günü piyasadan uzak durmak kısa vadeli traderlar için, uzun vadeliler için ise bir sonraki günkü açılışı beklemek çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Altın gümüş rasyosunda da bakın şu düşüşü yaşamıştık ve bir önceki dip destek olarak çalıştı. Şu an için buradan bir yükseliş süreci takip ediyoruz. 82.53'ün üstüne atacak mıyız? Buna bakacağız. Ancak burada altın ve gümüşte düzeltmelerin başladığını, derinleştiğini söyleyebilmemiz için de yukarıda 84.10'un geçildiğini görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gene desteklerin çalıştığı, sınırlı bir düzeltme yaparak tekrar alıma döndüğü bir süreci de takip edebiliriz. Dolayısıyla altın gümüş rasyosundan baktığımızda şu yatay bandın kırılımı önemli olacak. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platin $1000 altına inmeye başladı. Burada bir miktar daha satışlar derinleşebilir. Kritik olarak gördüğüm seviye 973-951 aralığı. Buna da aslında bir haftalık grafiklerden gene bakmak istiyorum. Bakın burada Fibonacci %38.2 seviyesi 983'ten geçiyor. Bunun altında da şu dördüncü dalganın, şu düşüşün dördüncü dalga direnci var. 973-955. Buraya kadar satışlar derinleşebilir, sarkabilir. Bunlar yalnız bir düzeltmedir ve alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Zaten şu yükselişte bu dirençleri defalarca konuşmuştuk. Mesela burada bir miktar satış yapanlar olduysa, ki var biliyorum kanalda, onlar için işte yavaş yavaş artık tekrar geri alım süreçleri başlamış durumda. Platin içinde 973-955 ilk önemli destek bölgemiz olacak. Şimdi buradan bir Palladium'un saatlik grafiklerine bakmak istiyorum. Burada da bakın şu dip bölgesi önemli olacak demiştik. 1603, bu bölgenin altına sarkamamış daha henüz. Bu desteğini çalıştırıyor. Ya burada da şu yatay bandın kırılımı aslında belirleyici olacak. Ancak altın ve gümüşte satışlar derinleşecek olursa Palladium'da da ilk destek bölgemiz 1556-1538 bölgesi. Buraya kadar olan satışlar gayet normal karşılanacaktır. Yalnız 1500'ün kırılması işte esas Palladium'da sıkıntılı süreci başlatır. Bu bölgelerde çok dikkat etmek gerektiğini unutmayalım. Tabi bu 1556 ve 1538 desteği şu yukarıdan satış yapanlar için gayet güzel bir alım fırsatı da aynı zamanda. Ancak 1500 altına mutlaka stop konması gerektiğini de unutmayalım. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara da bakalım istiyorum. Şöyle 4 saatlik grafiklerdeyiz zaten. Evet bakın gram gümüşte 13.98 desteğinin altına inmeye başladık. Burada kritik olacak olan aşağıda 13.40-13.14 bölgesi var. Onsların bu düzeltme süreci gelecek olursa dolar Türk lirasında da bir yükseliş görmezsek bu bölgeden tekrar gram gümüşün alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Onun da altında 12.64-12.42 gene önemli bir destek bölgesi. Ancak ben buralara kadar bir satışın gelebileceğini tahmin etmiyorum. Şöyle grafikleri biraz daha uzaklaştırmak istiyorum. Evet, ya bu bölgelerden, bu iki verdiğim bölgeden paçal yaparak tekrar alıma geçilebilecek bir süreci yaşayabiliriz. Ancak tabii öncelikle bir 13.98 altında kalıcı olacak mıyız? Bunu takip edeceğiz. Buradan gram altına geçecek olursak, gram altında da bakın şu kama hareketinin başladığı bölge önemli olacak. 1148-1143 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu bölgenin kırılımı ile birlikte şu konsolidasyon alanının direnç bölgesi destek olacak. 1135-1133. Ya burada satışların ne kadar derinleşebileceğini onsları takip ederek belirleyebileceğiz. O yüzden gene yarın akşamki kararlar oldukça önemli olacak. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.